İpek, İpek Hanım'la buradayız, huzurlarınızdayız. Ee, Magazin gündemimizde yine bir yoğunluk var. İpek Ünlükoç'la hepsini tek tek değerlendireceğiz, konuşacağız ve Afra Saraçoğlu'yla ilgili, Mert Ramazan Demir'le ilgili de İpek Hanım'a bazı sorular soracağım. Kafama takılan önceki gün yayınımızdan İpek Ünlükoç, İpek Canbulat hangisini isterseniz kullanabilirsiniz soyadı. Değil mi İpek? Nasılsın? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Gülşah'cığım hoş geldin. Öncelikle biraz tabii ki katılımı çoğaltmamız için yayını beğeni yapmanız gerekiyor. Biliyorsunuz ki benim can dostum geldi buraya bak Lale Arzu. Ah Lala. Leyla ablacığım hoş geldin. Evet bugünkü konularımız çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ama tabii bizi ilgilendiren konuları Bilal abi hep genelde ele alır. Aslında böyle çok önemli konular var. Sabah ararım onu. Derim ki Bilal abi bak bu konu var, bu konu var falan. Hayır onu ben ele alamam, konuşamam, söyleyemem der. Ee, Güzel konularımız. Zaten biliyorsunuz ki her yayında genelde biz Afra'yı ele alıyoruz ve Afra'yla o adamın adını telaffuz edemeyeceğim, söyleyemeyeceğim. E, Mert'i konuşuyoruz öyle söyleyeyim. Evet hoş geldiniz. Şu yayını lütfen bir 200 yapalım. Lütfen bir beğenilerinizi atar mısınız rica etsem? Moderatörler burada mı? Canım canım benim bir tanecik kötü gün can dostum. Çok seviyorum Leyla ablayla tanışmalısın. Gerçekten dünya tatlısı bir kadın. Evet, Böyle işte. Nasılsınız bu arada Bilal abi? Bodrum'dasın. iyiyim, Eylül'de mi iyiyim, döneceksin? iyiyim çok şükür. İyiyim. Daha bir aydan biraz daha fazla süre buradayız. Ne Ee, güzel. evet, ben çok fazla gezmeyi sevmiyorum. Zamanında çok gezdim, her yeri gezdim. Burada huzur buluyorum. Bodrum'da son derece sakin bir yaz mevsimi benim için. Peki ama çevremde insanlar sabahlara kadar dans, dans, dans. Sesler buraya geliyor. Çığlıklar, müzik sesleri, zaman Ne zaman kadar güzel. Meral havai ablam. Hoş geldin. havai fişekler. Ondan sonra her türlü çılgınlıklar yaşanıyor Bodrum'da. Peki Lale Hanım özel abonem İpek size Leyla diyor. Lale Arzu. Ama gerçek ismi öyle Leyla. Gerçekten. Evet. Canım benim canım. Kendimize geliyoruz enerjimle diyor. Dün enerjim hiç yoktu biliyorsunuz. Uçakları kaçırdım. Bir sürü bir şeyler geldi başıma. Dün geldim. Koca bir gün uyumakla geçirdim. De Evet. kendime ayırdım günümü. Dolayısıyla yayınları dışarıdan Kıbrıs'tan yapamıyorum. Çünkü inanılmaz ötesi sıcak 55 derece. Yoruluyorum, ter içinde kalıyorum. Dedim aman dedim ya koşa koşa evime gideyim dedim. Ama tabii ki Eylül'den sonra Kıbrıs'ta olabilme ihtimalim %90'ın üzerinde. O yüzden dolayı bundan sonra tabii ki oradan yapacağız. Ama en azından hava bu kadar sıcak ve boğucu olmayacak Kıbrıs'taki gibi. Caner'cim hoş geldin canım benim. Gülseren Başdoğan teşekkürler sağ olun. Evet konumuzda neyle başlıyoruz? Yükseldi yayınımız. Biraz daha beğeni yapalım rica edeceğim. Yayınımızı yükseltelim. Caner, Caner merhaba, moderatör Caner. Hoş geldin canım. Evet, Eren Kaşıkçı hepimizi çok üzdü. MasterChef 2021 şampiyonu 37 yaşındaki Kızıl Sakal Eren'in ani vefatı Külyos'taki evinde dün bu saatlerde cenazesi bulundu. Kendisinden 2 gündür haber alamayan arkadaşları ortağı eve gidiyor ve kapıyı açıp odasına girdiğinde Caner'i cansız buluyor. Kalp krizi olduğu iddia ediliyor. Otopsi sonucu açıklanmadı henüz. Adli tıp raporunda tam ölüm sebebi belli olacak. Savcılık soruşturma açtı. Şüpheli ölüm yani belirsiz ne olduğu. E, Savcılığın açıklamasıyla zamanı gelince öğreneceğiz ne olduğunu. Çok sevilen bir insandı. Ekranda kaldığı süre içinde de yarıştığı sezonda herkes onun sevmişti, beğenmişti ve sempatik bulmuştu. Eşinden ayrıydı ve küçük bir kız çocuğu vardı. O çocuk şimdi babasız kaldı. Ve insanlar yorumlarda, mesajlarda Eren Kaşıkçı'ya sevgilerini dile getiriyorlar. Ne kadar çok seviliyormuş İpek.
Ne kadar güzel Evet, mesajlar evet. arkasından, binlerce. Güzel, dostlarıyla anılar biriktirmesi ve aynı zamanda sevilmesi kadar güzel bir şey yok. Hakikaten ben de dün çok dikkat ettim ve özellikle gördüğüm kadarıyla Acun'un ekibinden de çoğu kişi ağlayarak gözyaşlarıyla başsağlığı dilemişlerdi. Ama Bilal abicim tabii ki savcılık evet doğru, çünkü ölüm sebebi bilinmediği için otopsiye aldılar ve ne olduğunu açıklayacaklar. Ama biliyorsun ki o yaşlarda bu ben bilmiyorum ama yine Covid aşılarına bağlıyorum bazı şeyleri. Ne kadar yaygınlaştı farkında mısın 40 ve 50 yaş arası ölümler? Fark ettin mi? Maalesef, maalesef, maalesef. Bilmiyorum, ben buna Ya, bağlıyorum. Bakıyorum ki etrafta çoğu insan bu yaş grubundan hep böyle ani kalp krizleriyle. Covid'den sonra oldu. Ben hiç görmedim daha önce. maalesef erkekler için işte riskli yaş deniyor bu yaşlara. 40'lı yaşlar, 40'lı yaşların başı. Erken ölümler çok oluyor erkeklerde özellikle. Benim de 3-4 arkadaşım geçmiş senelerde zaman içinde kaybettim. 40'lı yaşlarda, 37 yaşta çok erken bir yaş. Annesi cenaze töreninde ayakta durmakta çok zorluk çekti. Koluna girdiler kadıncağızın. Cemevinden, yeni doğan cemevinden kaldırıldı. İkindi vakti törenle cenazesi. Memleketi Tokat'ta yarın toprağa verilecek. Mehmet Şef cenaze törenindeydi. Somer Şef de oradaydı, cenaze törenindeydi. Biz yayına girmeden kısa bir süre önce İpek Acun Ilıcalı bir açıklama yaptı. Sevdiğimiz bir insanı, bir yarışmacıyı, ailemizden birini kaybettik dedi. Ve kızı Maya dedi, bana emanet dedi. Kızı Maya ile dedi, Helal olsun. ben ilgileneceğim kızıyla dedi. Küçücük bir kız çocuğu, ne kadar tatlı, gördün değil mi? Tüylerim ürperdi. Çok üzüldüm ben. Ben çok üzüldüm. Neden böyle oluyor ya? Neden hep gençler vefat ediyor? Yani ben gene aşılara bağlıyorum ben bunu. Yoğun bir ya hem aşılara bağlıyorum hem de bu tabii ki şu son dönemde de yine kalp krizi riskleri çok. Şeye de bağlıyorum bu zayıflama iğneleri. Eren bilmiyorum kilosu var mıydı yok muydu çok yakından Vardı, takip etmedim. Efendim vardı. Kilosu vardı. yani Kilosu çünkü vardı. zayıflama iğnelerinden çok ölen var bu ara onu biliyorum kalbe yansıdığını. Ama tabii ki asıl genel anlamda hiç ummadığım insanların denizde yüzerken bile boğularak öldüğünü duyuyorum. Çünkü kalp krizi geçiriyorlar. Yani asıl Covid aşılarından sonra kaynaklanan bir durum gibi görülüyor. Valla mekanı cennet olsun. Allah Evet, ailesine sabır versin. Öncelikle ayrıldığını söylediniz. Bence eşine de sabır versin ayrıldığı eşine de. Çünkü bir çocuk ki e, baba sevgisi çok önemli bir şey ya. Umarım evladı kızdır. Yani çünkü erkek çocuk bakıyorum etrafıma mesela en çok etkilenen baba kayıplarında erkek çocuklar daha çok etkileniyor. Kız çocuk o kadar değil. Annenin yanında oluyor genelde genetik olarak babaya düşkün olsa da. Evet ben Acun'u takdir ediyorum. Acun yapar, yapar gerçekten yapar. Zaten o yapacağını bilirdi. Bunu da söylemesi beni çok mutlu etti. evet. Ve Eren Kaşıkçı ile ilgili kaybettiğimiz bu güzel insanla ilgili bir anı, onu yakından tanıyan bir şef arkadaşı, çok çok iyi bir insandı. 2 sene önce 15 tane kız öğrenciyi İstanbul gezisine götürdük. Kızlar Meslek Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencisi. Hepsi de MasterChef'in gediklisi, hastası, izleyicisi. Eren'e mesaj attım Instagram'dan. Eren patron dedim, indirim yapar mısın? Kızları sana getirsem, senin dükkana getirsem yemek yemeye. Ne indirimi ya demiş. Saat 3 ile 4 arası getir demiş. Yavrulardan hiç para falan almayız demiş. Öyle yaptık diyor. Of. İkramın içeceğin bin para. Kendisi orada yoktu ama öyle bir ekip gelecek diye tembihlemiş, öyle bir ilgi gösterdiler ki ve hesap da alınmadı elbette diyor. Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin diyor. Bir arkadaşı yazmış. Yani iyi kalpli bir insan kaybettik. Gerçekten iyi bir insan kaybettik. Eee, Arkadaşları hep Allah var, gam yok derdi. Şeyden sonra, MasterChef'ten sonra
işler açmış, yeni dükkanlar açmış. İşte Beşiktaş'ta bir dönerci açmış. Bir yerde bir tatil beldesinde yine bir küçük restoran açmış falan ama hep batmış biliyor musun? Hep batmış. Yani çalışmaya devam demiş. Yani battım Battı ama çünkü demiş. bakın iyi insanlar iflas eder. Bunu unutmayın. Öyle Saf insanlar iyi iflas eder. insanlar Kurnazlar ve tilkiler hep kazanır. Çünkü hile, hurda, sahtekarlıklarla bu çocuk çok iyi bir çocukmuş. Ben de araştırdım. Yani iyi insanlar. evet, Çünkü niye biliyor musun Bilal abi? Dükkan açarsın, eşin dostun gelir para almazsın. Mağdur olan bir öğrenci gelir almazsın. Bakarsın evet. yaşlı bir amca gelmiş, gerçekten emekli, parası yok. Anlarsın üstünden başından almazsın. İyi insanların işi değil bu dünya aslında. Bunu da anlıyorum yani gerçekten. İyi insan olduğu için Maalesef. iflas etti. Kötü insan olsaydı iflas etmezdi. Buna emin ol. Daha çok kazanırdı Ve, ziyade. ve, ve her battığında da yılmak yok demiş arkadaşlarına. Çalışmaya Helal devam, olsun. mücadeleye devam. Yeni yer açıp yine deneyeceğiz demiş her seferinde. Yine şu anda yine öyle yeni bir çalışma içindeymiş. E, Ve ölmeden çok şöyle bir yatağında komodinin üzerindeki ilaçlara ulaşmaya çalışırken kolunu ilaçlara uzatmış vaziyette olduğu. Allah rahmet eylesin. Peki e, insanlar ölüyor, insanlar doğuyor. Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu Muhtemel Aşk dizisinde başrollerde izliyoruz kendisi. Eşi Merve Dinçkol kız bebekleri dünyaya geldi. E, Defne Yaz ismini koydular kız bebeklerine ve Feyyaz Şerifoğlu hastane önünde bekleyen muhabirlerle kısa bir röportaj yaptıktan sonra muhabirlere bir sepetin içinde getirdiği şekerlerden dağıttı. Kızıma dua edin olur mu dedi. Kızıma dua edin dedi muhabirlere. Allah analı babalı büyütsün. Bunu da söyledikten sonra bunu da söyledikten sonra eee Çınarcık'ta nasıl hava rüzgar var mı? Burada Bodrum'da çok Vallahi rüzgar Bilal var. abi ben donuyorum biliyor musun? Hatta yani şal aldım yanıma. Ben böyle bir şey görmedim. Kıbrıs'tan Üşüyor sonra bana burası musun? sanki Kuzey Kutbu gibi geldi. Çok soğuk. Üşüyorsun. Soğuk, çok soğuk. Duydunuz İnanılmaz mu? soğuk. Soğuk. Kıbrıs Duydunuz gibi mu? değil. Kıbrıs öyle değil. Ahi nefes alamıyorsun arabaya inene kadar. Kanter içindesin. Bilal abi Lale Leyla abla aldı ne diyor biliyor seni. musun Leyla abla? Bilal Bey diyor saçınızı hep böyle toplayın oldu mu diyor. Gerçekten ne yaptın saçına? Mükemmel ötesi. Ne yaptın? Arkadan topladım. Valla böyle yap. Bebek gibi yüzün çıkıyor. Böyle yap. Ben çok beğendim. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Peki. Ee, Manifest kızı Hilal ayrıldı. Manifest kızı Hilal Ayrılan ayrıldı. ayrılana sonra. Manifest kızı Hilal bir DJ de çıkıyordu arkadaşlar biliyorsunuz. Bu adamla çıkılır mı? Bu adam sana yakışmıyor diye. Manifest grubu üyesi Hilal Yelekçi'nin fanları binlerce insan sürekli olarak Agah Uz isimli adamı linçliyorlardı. Şimdi Agah Uz'un fotoğrafını göstereceğim Hilal'in yanında. Linçliyorlardı sürekli. Bu altı manifest kızından e, baş dansçı olan Hilal. Hilal kalem gibi bir kız. Yanında da sevgilisi olan Agah Uz. Bu adamı mı buldum bula bula. Bilseydim ben yazardım sana filan diye böyle erkeklerden de bir sürü yorum, kızlardan da Hilal bunu kendine yapma şeklinde bu kötülüğü filan. Ve ne oldu biliyor musun? İddialara göre bu Agah Uz biraz kafası iyi olunca belli bir saatten sonra bu yorumları yapanların bir kısmına sosyal medyadan saldırıyor. Onlara çok ağır cevaplar veriyor. Ondan sonra karışıyor. Çarşı pazar karışıyor. Manifest kızlarının fanları da buna saldırıyor. Enişte dedik diye
kendini ne zannettin hırto, hani sen bize bunları yapmaya hakkın yok diye, böyle bize şey yapmaya. Ortalık karışınca da Hilal Yelekçi'nin patronları filan da Hilal'e diyorlar ki kızım, bu adamı kimse istemiyor. Bak yani güzel giden bir grup var ortada. Bu hiç yakışmıyor bizim gruba, bu tür yazışmalar, bu tür sosyal medyada ilişkin üzerinden böyle tartışmalar, kavgalar. Aklını başına al. Hilal de bugün ayrıldığını açıklıyor. Hilal Yelekçi de ayrıldığını açıklıyor bu adamdan. Agah Uzda diyor ki, DJ Agah Uzda diyor ki, bana hakkında kötü yorum yapanların hepsine dava açacağım. Avukatıma söyledim, tembihledim diyor. Görüyor Herkese dava açacağım diyor. Evet. Bu konudaki Instagram sizin yayın fikriniz kanalında daha önemli. Bu konudaki sizin fikriniz benim için çok önemli. Bu konuda ilk defa fikir sahibi değilim. Bir fikir de üretemeyeceğim. Ama sizin fikriniz önemli bu konuda. Nedir fikriniz? Nedir yani? Ne düşünüyorsunuz bu konuyla valla ilgili? Canım. vallahi bir kişinin yaşadığı ilişki, özel ilişki, özel hayat onun kariyerini etkilememesi lazım. Olumsuz etkilememesi lazım. İşini, kariyerini ve orada altı kız var. Altısının da kariyeri söz konusu. Birisinin bir skandalı olursa hepsi etkilenir, grup etkilenir. Onun için bence Hilal en doğru kararı vermiş. Yani bu adamdan ayrılmakta. Seviyor başka, aşıksa başka, bilmiyorum. O konularda hiçbir şey bilmiyoruz ama ne aşkı yani, 10 günde unutursun, geçersin, gidersin. O hayatın içinde müthiş bir etrafında sevgi halesi var bu kızların. Erkeklerin bini bin para. Yani aşk arıyorsa, sevgili arıyorsa bulacaktır zaman içinde. Önüne bakması lazım. Profesyonel düşünmesi lazım. Mantıklı olması lazım. Benim söyleyeceğim bu. Yani benim söyleyeceğim bu. Doğru. Eğer Doğru. adam da kavgacıysa, ki adam hani etrafına da Hilal'in zarar veriyorsa böyle olmaz. Yarın daha kötü şeyler de olabilir Bu diye sefer de düşünüyorum. diyorum ki Bilal abi, ayrılan ayrılana. Herkes ayrılık yaşıyor. Bak ben bir konu daha duydum bugün sabah söyledim, ona daha çok üzüldüm. Yani Hilal'in olayında çok büyük bir emek yok. Yani bir ciddi bir başlangıç bir şey de yok. Ben göremedim. Ama Sabah mesela sabah söylediğin konuda bir gelişme yok ama bulamadım ben. Bir şey bulamadım o konuda. O iddianın gerçek olup olmadığını ben de anlatan bir şey televizyonda bulamadım. izledim o konuyu. Eğer zaten gerçekliği yoksa konuşmamızın anlamı yok. Ama televizyonda TV8'de magazin programı söyledi bugün. Bakalım bir gerçek olursa İleriki yarın günlere bakalım. daha ayrıntılı çıkar. Yoksa Yarın çok müsait üzülürüm. olursan sen de, yayın günümüz yarın zaten. Geniş Tamam geniş tamam. konuşuruz. Tamam onları evet Yarına bir kadar ortaya çıkar. hatta yaz kendisine. Lale Arzu, o mesajınızı bir daha gönderirseniz buraya, tam okuyamadık. Evet. Mert'e Şimdi çamur at izi kalsın. Misali aklı sıra çamur atıp aşağı çekmeye çalışıyorlar. Ama nafile Mert daha da yükselir Afra da diyor. Konuştu. Deniz Baysal e, Taşacak Bu Deniz dizisinin başrol oyuncularından Deniz Baysal'ı beğenmeyen var mı oyunculuğunu? Güzelliği zaten herkesce malum. Ekranda dizinin sevilmesinin başlıca nedenlerinden biri Deniz Baysal. Ne yazık ki özel hayatında 7 yıllık evli kocası Barış Hürtçü'den boşanma kararı almıştı ve mahkemeye dava açtığı 20 gün önce boşanma davası açtı. Son bir yıldır ilişkileri, evlilikleri sallantılıydı. 20 gün evvel dava açtığı konuşuluyordu. Geçen gün, 2 gün önce, İpek burada mısın? Buradayım evet. 2 gün önce Deniz Baysal'ın Instagram storiesine bakınca İpek aynanın karşısında selfie yapıyor. Telefonu tuttuğu sol el
sol el yüzük parmağında alyansını gördüm. Alyans, yani kalın bir Allah yüzük. Allah. Alyans yüzüğü belli. Belli, ben 2 kere evlenmiş bir erkek olarak alyansı tanırım. Kuyumcuya gittiğim zaman beğendiğim yüzüğü alıyorum ama evlilik yüzükleri, klasik evlilik alyanslar vardır ya, klasik annelerimizin, Biliyorum ha. dedelerimizin. Aynı öyle bir yüzük. Evvelsi günkü paylaşımında parmağında. Ya boşanma kararı aldı, dava açtı ama alyansı parmağında. Acaba dedim, kararsız mı kaldı, barıştı mı? Onun için mi alyansla bu Onlar için selfie'yi hangisi yapıyor? hayırlıysa o olsun ama barışmış olsaydı biz Bir zaten dakika, magazinde duyardık. bir dakika. Bir dakika söyleyeceğim daha. Devamı var çünkü. Bir gün sonra dün saat 17.30 gibi yayından önce bir baktım, bir selfie daha atmış. Aynı yerde, aynı şekilde aynanın üzerinde, evinde, dubleks evde oturuyor. Merdivenin başında, ayna karşısında. Yine alyans parmağıyla telefonu tutuyor, görüyoruz. Bu sefer alyans yüzüğü yok. Çok ince bir yüzük var. Süs yüzüğü gibi bir yüzük var. Yani çıkarmış alyansı. Evet. Kararsız, gel git, yani nedir, nasıl yorumlamak lazım? Ne diyorsun bu konuda? Galiba barışır gibi oldu. Sonra baktı ki olmayacak, çıkarttı. Yani bazı kadınlar takıyorlar. Gerçekten bazı kadınlar takıyor. Ama tekrardan acaba barıştılar mı? Boşansa da belki barıştılar. Yok, şimdi şunu söyleyeyim önce. Evi de ayırmıştı çünkü. Boşanmaya karar vermeden evvel, kafaya koyduğunda, dava açmadan evvel evi de ayırmıştı. Barışmış olabilirler diyorsun. Yani Barıştılar diyor. bakın illa şey olması gerekmiyor. Yani ayrıldıktan sonra insanlar barışabiliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Barıştıktan sonra da o yüzüğü saygıdan ötürü takmış olabilir. Yani bazı kadınlar takıyor. Çünkü bazı kadınlar bunu yapıyorlar. Anaç kadınlar özellikle çok yapıyor. Şu da dikkatimi çekiyor. Orada duruyor zaten. Profilinde Deniz Baysal yazıyor. Kocasının soyadı da duruyor. Yurtçu. Deniz Baysal Yurtçu. Onu da kaldırmamış. Yani acaba kocasının ailesine saygısından mı? Yani ya Tabii da ne bileyim, evlilik kutsal anlayamadım. bir müessese Bilal abi. Yani evlilik kutsal bir müessese. Şimdiki artık boşanmalar eski boşanmalar gibi değil. Nasıl ki sevgiyle, nasıl ki güzel başlıyorsa bence artık güzellikle de bitiriliyor evlilikler. Dolayısıyla medeni insan da zaten bunu yapmalı. O konusu biraz bir muamma. Kafamda bir şaibe yarattı yani. Acaba barıştı da mı taktı dedim ama kendi bileceği iş onun. Bundan sonra zaten takmıyorsa temelli artık bir kat'i bir şekilde boşanma gerçekleştikten sonra da demek ki ilişkinin daimiyeti yok demektir ama iki taraftan bir taraf birbirine daha fazla seviyor bu ilişkide. Onu söyleyeyim. Barış Yurtçu'nun çok sevdiğini biliyoruz. Geçtiğimiz Tamam günlerde bir biliyorum. paylaşım yaptı. Konuştuk seninle de. Çok sevdiğini biliyoruz. Çok sevildiğimi zannediyordum ama bana ulaşan öyle bir şey yok anlamında. Deniz Baysal'ın karısının adını vermeden üçüncü bir şahsa yazar gibi, evim var zannediyorum ama yapayalnız hissediyorum kendimi falan diye, böyle bir sitem dolu bir şey yazmıştı. Belli ki çok seviyor karısını. Bence de Ve boşanmak istemediğinde biliyorum adamın. Ama Deniz Baysal boşanmak istiyordu. Belki o da vazgeçti. Bilemiyorum tabii. Yani niye bu konuyu konuşuyorum? Çünkü boşanmalarını istemiyorum. Çünkü yuva dağılmasın istiyorum. Benim ne anam, ne babam, ne kardeşim bunlar. Sadece hani, kurtulabilir mi bir evlilik? Evlenmek, yuva kurmak, bunlar zor şeyler ve kutsal değerler. Aradaki hiç kimse yok, biliyor çok zor bir şey bu. Yani keşke barışsalar yani verilen bir musun? Da yok. emekle İşin enteresanı. kurulan evlilik bence bozulmamalı diye düşünüyorum. Ama adamın sevdiğini sanki bu boşanma davasının e, Barış'ın istemediğini biliyordum. Doğru mu? Boşanmak istemediğini.
Çekişmeli bir dava Adam mıydı bu? boşanmak istemiyor. Adam boşanmak istemiyor, çekişmeli dava. Tamam, doğru. Tamam, doğru. Dediğim doğru, hatırlıyorum. Boşanmak istemiyor. Çok, çünkü biliyorum, adamcağızı Boşanmak araştırmıştım istemiyor. sonradan. Bu Kolpa müziğin, Kolpa grubunun solistiydi, öyle Tamam. biliyorum. Bravo. Bravo. Bak şimdi adamın yazdığını okuyorum ya. Tüylerim Okuyor. diken diken oldu ya. Niye? Paylaşması adam. Benim sevilmemekle ilgili bir derdim yok. Sonuçta ilişkiler böyle. Sen birinden hoşlanacaksın ama onun ilgisini çekmeyecek. Bu açıdan herkes sevilmeme gerçeğiyle baş edebilir ama sevildiğini sanmak o fena işte. Birinin seni buna inandırması, ona güvenip yaslanman ve onun çekilmesiyle düşmen. Böyle bir düşüş en güçlüsünü bile dibe batırır. Yani tam dünyadan sıyrılıp böyle artık burada yaşayayım derken evsiz kalmak. Bu bambaşka bir köksüzlük. O yüzden bu hayattaki en önemli şey hayatını kiminle paylaşacağını doğru seçebilmek. Böyle yazmış. Vay be, çok Bunu tüylerim ürperdi bir ay, bak. İnan, bir tüylerim ay önce ürperdi. yazdı. Bir ay önce paylaştı adam. Bir ay Ya önce bilmiyorum, paylaştı. çok üzülüyorum seven Bundan 10 gün insanları. sonra da karısı boşanma davası açtı. Bu paylaşımdan 10 gün sonra da. Evet. Bitmiş Peki. yani. Kafada bitmiş yani bu olay. Anlatabiliyor muyum? Beyinsel olarak bitmiş. Yani Deniz Baysal tarafından bitmiş bu. Adam tamam üzülüyor ama burada ortada bir hata var belli. Hata derken özür dilerim, öyle demeyeyim, insanlar yanlış anlar. Bir iletişim kopukluğu, bir geçimsizlik, bir zor bir şey var evlilikte ki toparlayamamışlar, öyle söyleyeyim. Ee, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Süreyya, çok geçmiş olsun. Bak, bugün rahatsızım. Eşim atak geçiriyor diyor. Çok geçmiş olsun canım. Yayın sonrası yaz özelden. Süreyya. Süreyya Hanım özel abonem çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun Eşi, canım. eşi, eşi, eşi atak geçiriyor. Eşinin rahatsız olduğunu daha evvel söylemişti. Eşine bakıyor. Evet, evet, ben de şimdi Çok söyledi, geçmiş yardıma olsun. ihtiyacı var herhalde. Dinlerim ben seni, dertlerini. Anlat, ne oldu, yaz, sebep nedir? Atağın bir sürü çeşitleri var. Çok üzüldüm canım, geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. Çağla Şiker'le yeni sevgilisi Mertcan Tunca Alaçatı'da el ele yürürken gazeteciler tarafından görüntülendiler. Geçtiğimiz günlerde de Haziran'ın başında da birlikte denizde kaykay yaparken görüntülenmişlerdi. Suyun üzerinde Biliyorum, sörf, o motorlu sörfler var ya, elektrik motorlu. biliyorum, evet. Onunla gezerken görüntülenmişlerdi. Çağla bu sevgilisini çok seviyor. Aşık çocuğa belli. Onun yanında Aşık kedi gibi olunmayacak Çağla'yı... gibi değil çocuk. Çok yakışıklı. Ha, öyle mi? Ay, Çok ben yakışıklı. bilmiyorum. Ben anlayamam. Ben Deyince anlayamam. Hakikaten bak şimdi bir dakika. Bilal abi. Yakışıklı mı değil mi? Bu bence e, Göreceli tabii. bu bence bu çocukta bu çocuk gibi yani göreceli, evet. Şimdi bazı yakışıklılar var. Beynen milal global olarak da herkesin yakışıklı olduğunu söylemesi lazım. Kıvanç Tatlıtuğ. Bu göreceli değil. Bu tartışma götürmez. Gerçekten bir bebek gibi bir erkek suratı, değil mi? Kaşıyla, gözüyle, saçıyla filan. Ama şimdi burada bu çocukta mesela burnu Karadeniz burnu gibi. Bazı kirli sakal sevmez. Kirli sakal. Ya İşte zevk, yanakları ondan biraz geniş. bahsetmedim ben. Ben ondan bahsetmedim. Mesela ben ondan Yakışıklı bahsetmiyorum. derken, Şimdi bakın, yakışıklı derken güzellik ve yakışıklılık göreceli bir kavram. Dolayısıyla size göre, Ayşe'ye göre, Fatma'ya göre çirkin olan bana güzel ya da yakışıklı olabilir. Neye göre? Kime göre? Hangi yargıya göre? Şimdi çocuğa baktığımda böyle temiz bir yüz ifadesi, gerçekten hafif sakallı, hoş, açık tenli bir çocuk gördüm. Ama Çağla da hiç bugüne kadar zaten böyle tipsiz birinle birlikte olmadı, öyle söyleyeyim. Emre de çok yakışıklıydı ve hala daha yakışıklı. Çağla'nın güzel bir kadın olduğunu niye söylemiyorsun? Ah siz kadınlar. Yani neden öyle düşünüyorsun? Çağla, Yani ben benim için bakın ama hayır. bak. Benim için güzellik Hala göreceli söyle. bir kavram. Hala söyle. Fiziği Bak, güzel diye güzel hala olamaz söyleyemiyorsun. öyle bir şey. Hala söyleyemiyorsun. Hala söyle bak. Söyleyemem çünkü Kocana söylerim. Kocana söylerim. Nerede kocan?
Nerede kocan? İçeride, içeride. Söyle. İçeride. Adama yakışıklı dedi. Çağla'nın güzel olduğunu hala söyleyemiyorsun. Yani Çağla fiziğine dikkat eden, zayıf, ince bir kadın. Anlatabiliyor muyum? Hiç doğurduğu belli değil, anne olduğu belli değil. Ama yani benim Ya, neredeyse çöp bacak diyecek ya. ama Bilal Neredeyse abi çöp ben çok bacak aşırı zayıf diyeceksin sevmiyorum. ya. Ben balık etli kadın severim. Yani böyle kadınım diyecek yani. Kadın kadın olacak. Böyle ince hatlı Sevda Demirel fiziğinde. Anlatabiliyor muyum? Ya da Seda Sayan gibi. Tarçın gel havla. Zayıf sevmem. Kemik kadın Gel sevmem ben. İpek'e havla. İpek ablana havla gel. Tavlamasın ya. Peki. Ben Çağla'yı severim. Seviyorum ama çok zayıf. Çok. Çok zayıf. Çok zayıf. Evet, Çağla çok aşırı yıllardır böyle biliyorsun spor yapıyor, beslenmesine dikkat ediyor filan. Zayıflıkla sağlıklı kaldığına inanıyor. Japonlar da öyle ya, bilmiyor musun? Japonya'da nasıl beslendiklerini ve nasıl fit kaldıklarını insanların. Yani Bir de sağlıklı Çağla olmak çok aktif bir eşittir kadın. zayıflık. Zayıflık eşittir sağlıklı olmak. Böyle yani. Hiç Bakma öyle düşünme. gerçek bu. Hayır hayır. Ya Bir hadi beş hadi altı hadi kilo be. ameliyat Hadi için, be. kötü günler için, hastalık için yedekte yağ tutacaksın. Bak bunu Ne bir bu be, profesör banka söyledi bana. hesabı mı bu? Banka hesabı mı bu? Kumbara mı bu Öyle be? ama. Ya Ama tutacaksın. çok Profesör söyledi bana, emin ol bak. Ahmet Çadırcı vardı, beyin cerrahı. Seda Sayan'ın da çok samimi aile dostuydu. O bana dedi ki İpekçim evet, çok zayıfsın, evet. 34 bedensin. Senin bu halini hiç beğenmedim dedi. O zaman tabii 10 sene önce. Ondan sonra ben de dedim ki ne yapmam gerekiyor? Bak dedi, bu kadar zayıf olursan Allah korusun başına bir şey geldiği zaman, ameliyat olduğunda yiyemeyeceğin için deponda bir 5 kilo yağ tutacaksın dedi. Hiç unutmuyorum. Anlatabiliyor muyum? Onun için benim için kadın hafif balık etli olmalı, yumurta hatlı olmalı, yuvarlak hatlı kadınlar benim. Mesela bir Jennifer Lopez gibi ya da ne bileyim işte siyahilerin vücutları gibi, Brezilyalı kadınlar gibi. Bizim burada Brezilyalı bir Brezilyalı takipçimiz kadınlarda vardı. kalça var. Böyle Öyle, böyle ben öyle kalça var seviyorum deme. yani. Kadın o demektir zaten yani. Kadınları özendirme. Kadınları özendirme. Kalça ameliyatı yapmak akıllarına girer bu sefer, Allah korusun. Ne hastalıklar ne rahatsızlıklar oluyor. Bak hala kendine gelemedi, kalça ameliyatı oldu da. Kimdi o? Hep Biliyorum, konuştuk biliyorum, seninle. biliyorum. E, Kaç kere düzelttirme ameliyatı geçirdi üzerinden. Doldurulan sıvıya, kalçaya doldurulan sıvı 2'de 1 vücuduna akıyor. Ondan sonra 6 ay sonra hadi bir ameliyat daha, o sıvı boşaltılsın diye ateşler içinde yatıyor hastanelerde yoğun bakımda. 6 kere üst üste ameliyat oldu. Yani Aynen öyle. kimdi o? Influencer, makyaj influencer'ı. Şeydi, neydi kızın Neyse. adı? Şimdi iyileştim diyor. Bakalım bundan sonra bir ameliyat Aa, daha gelmezse. Danla Bilic, Danla Bilic. Danla, bravo Danla. Danla Danla Bilic Bilic, biliyorum Yugoslav onu, ismi biliyorum. gibi. Yugoslav ismi gibi. Meğer takma isimmiş. Kendi ismi Emine miymiş, Ay Dürdane inanmıyorum, miymiş, öyle ciddi bir mi şey. söylüyorsun? Herhalde canım. Ay, ismimi Herhalde ben de canım. değiştiriyorum şimdi, ismimi. Herhalde havalı yapıyor Danla Bilic. Enteresan. İtalyan. Baba İtalyan, anne Yugoslav. Yersen. Danla Bilic. Dürdane Yersen. Emine Fıstıkçıoğlu mudur nedir ismi Ay soyadı? var öyle, var var Gerçi var. Benim bir tanıdığım vardı, temizlik işlerine geliyordu. Adı Kezban'dı kadının. Bana demez mi adım Maria, ya ben Ermeniyim diye. Yıllarca beni böyle kandırdı Maria. e, Kezban ay adı dostlar, aslında. dostlar, 19. dakikadayız. Beğeni Sıla 100, canımsın benim. inanmıyorum. İnanmıyorum. Bir sürpriz yaptınız bize. Caner, bu senin şakan mı? Ne o? 19. dakikadayız. 100 beğeni oldu. İnanmıyorum. Biraz daha 19. dakika yapılsın. Ben yayın. çünkü yayına iştirak etmiyorum diyorum. Peki. Söylüyorum da o yüzden. Her yeri takma, aynen Peki öyle. Aynen. arkadaşlar. Peki. Özel abonelerimizden Nelida Manzano burada mı, Arjantin'den? Nelida geldi. Sağ olsun geliyor. Çok selamlar Nelida Lidya'yı Manzano'ya. özledim, Lidya. Delfina Dimasio Şili'den özel abonem. Ona da çok selam. Bizi sonra izliyor Delfina.
Lydia Dupuy yok mu? Hakikaten inanamıyorum. Fransa'dan Lydia yok mu Evet, yayın Lidya yok sırasında? bugün. İnanamıyorum. Biraz evvel sosyal medyadaydık. Evet, Kahkahalar bana da atıyordu yazmış. Lydia. Bana da yazmıştı. Kahkahalar atıyordu. Tatlı Evet. kadın ya, çok Monica tatlı. çok çok. Monica Vasconcelos Merhaba Aykut Bey. Brezilya'dan Monica burada mı? Monica Hanım. O da bizi sonradan izleyecek. Lale Arzu 9 burada. Lale Arzu 9. Flavia Rocha Süreyya, 3746. Süreyya da burada. Flavia Brezilya'dan. Flavia Rocha 3746 Brezilya'dan dostumuz. Peki Süreyya Hanım burada değil mi? Evet, Süreyya Hanım Evet, eşi rahatsızmış. çok Çok geçmiş olsun. geçmiş olsun Süreyya Diker. Çok Beni geçmiş olsun mutlaka ve yayın Derya Şahin, sonrasında ara bir. Derya Şahin eğitim. Derya Hanım'ın da annesi rahatsız. Çok geçmiş olsun. Annesiyle ilgilendiğini duydum. Mustafa Çok Yevsu. geçmiş olsun. Peki, dostlarımıza mesajlarımızı ilettik. Kenan Doğulu eşi Beren Saat ile evliliklerinin 12. yıl dönümünü videolar paylaşarak kutladılar. Dün de baş başa bir yerde kutlama yaptılar. Birbirlerine sosyal medyadan I love you diye yazıyorlar. İlk günkü heyecanla beraber nicelerine dedi Kenan Doğulu. Oyun arkadaşım, aşk ortağım dedi. Adam şarkı gibi konuşuyor. Mesaj yazıyor. Kenan Doğulu, Beren Saat'le evliliklerin 12. yıl dönümündeler. Bu arada Beren Saat arkadaşlar İpekçim bir albüm çıkardı Haziran ayında. İngilizce bir albüm. Beren Saat 6 şarkıdan oluşan bir albüm çıkardı. Birinci şarkısı YouTube'da çok izlendi ama yani genel olarak albümün beğenildiğini söyleyemeyiz. Beğenilmiş olsa zaten her yerde çalar duyarsınız. Beren Saat bir hevestir, yaptı bu işi diyorum ama oyuncu olarak biz onu çok Yani Beren Saat şarkı olayına yetiştirmiş olabilir Kenan. Kenan çok iyi bir müzisyendir. Benim çocukluk arkadaşımdır. Dedesi albaydı. Daha önce de anlatmıştım belki size. O zaman Küçükçekmece tarafında böyle bir kamplar vardı. Levazım Okulu'nun kampları. Oraya giderdik biz. Levazım kampına kız Bilir. arkadaşlarımı görmeye geliyordum. Sizinki biliyorum, Mekanize özür tümen dilerim. kampı. Sizinkinin Sizinki adı şeydi. yan Tamam, adını yana söyleyeyim mi? 66. tümen kampı. 69. tümen. 69. tümen mi? Yan yanaydık, evet. Yan yanaydık. Biliyorum. Kız Sizin benim orası yaşımı daha büyük. biliyorlar da senin yaşın da ortaya çıkıyor ha. Çıksın canım, ne olacak? Benim öyle bir kompleksim yok. Ben 56'ya bastım. 55 yaşındayım, dolu dolu. 70 doğumluyum. No, bilseler ne olacak? Her şeyin yalanı olur da yaşın yalanı olur mu? Bana diyorlar ki işte şuydu Olmaz. buydu. Ne kadar estetik de yaptırsan elindeki kırışıktan, boynundaki kırışıklıktan o belli olur zaten. Anlatabiliyor muyum? Gerek yok, doğal halimle ben böyleyim. Yani vallahi doğallığı sever oldum. Ama şöyle söyleyeyim, yani yaşımız Sizin çıksın ne kamp olacak? biraz daha küçük. Sizin kamp biraz daha küçüktü bizim kampa göre. Bakın, Doğru. Levazım bizim kampı biraz daha küçüktü. 66. tümen, özür dilerim, 66'ydı. Oraya genelde Evet. evet, çok büyüktü orası. Onu hatırlıyorum. Restoranları falan da büyüktü. Bizde de Levazım Okulu'ydu. Hemen onun yanı Küçükçekmece Gölü'ne yakındı. Sonradan yıllar Tabii. sonra deprem oldu. Deprem sırasında yaşadığım ve çocukluğumun geçtiği yerleri yad etmek için oralara gittim. Baktım. Ya nasıl ağladım. Meğersem benim için o kadar önemliymiş ki orası. O kadar önemliymiş. Kenan'la da 11 yaşından arkadaşımdır benim. Dedesi albaydı, oraya gelirlerdi. Dolayısıyla kamp komutanının karısı da rahmetli Ferunde Hanım çok severdi Kenan'la ikimizi. Böyle killerden tanklar yapar, bir de satardık onları Kenan'la. Öyle Kenan mi? geldi. Tabii tabii, tanklar yapar satardık. Bir sergi düzenlerdik. O tankların haricinde o kamera falan da yapardı. Kil vardı, kil çıkarırdı. Çok güzel, böyle el hünerileri, becerileri çok yüksekti onun. Gerçekten Kenan çok Kaç özel bir çocuk. yaşındaydınız?
Kaç 11, yaşındaydınız? 11, 11. Kaç 11 11, 11 yaşında. yaşındaydım. Evet, 11. anladım. Yani Beren'i Evet, yetiştirmiş güzel olabilir, onu yıllardı. söylüyorum. Çok yetenekli, çok kabiliyetli, iyi bir müzisyen. Ozan da aynı şekilde. Çünkü bunların babaları vardı, Bakırköy'deydi. Ben de onların babalarının kursuna gidiyordum, gitar kurslarına. Yurda Doğulu. Yurder Doğulu. Yurder abi çok seviciydi. Bir orkestrası vardı. Yurder Doğulu Orkestrası. Dediğin gibi Bakırköy'de evin Evet. altında ayrı bir dairede gitar kursu vardı. Ee, yıllar. Peki apayrı bir dünya gibi sanki. Ayrı bir gezegendi sanki o yıllar. Evet dostlar. O depremde de bizim kamp, sizin kamp Yerleşi oldu. depremzedelere İstanbul depremi, evet Yalova depreminde depremzedelere ev ev olmuştu o Teşekkür kamplarındaki ederim. Sağ olun. kamplarımız yazdılar. Ama bir şey Peki söyleyeceğim. O arkadaşlar, deprem zaten Avcılar depremiydi. Orası Avcılar'a yakındı ya, Küçükçekmece. Hemen zaten bir durak ötesi doğru. Avcılar'dı. Hatırla? Avcılar'dı. Tabii avcılarda da bayağı yıkık olmuş. Hatta 2 ölü vardı avcılarda yanlış Vardı hatırlamıyorsam. vardı. Ben Peki Çınarcık'ta da vardı ama. e, Çınarcık'ta da vardı. vardı. Peki arkadaşlar. Nuray Hanım Şimdi soruyor. Hanımefendi kim diye soruyor. Beni soruyorlar. Anlatır mısınız kim olduğumu Bilal Bey? Yani tanımayanlar kim var soruyor? beni. Nuray Hanım soruyor. Hanımefendi Merhaba, hanımefendi kim diyor. İpek Yeni hanımefendi geldi beni herhalde. anlatır der. Beni anlatın der ama herkes tanır onu. İpek Can Bulat, ünlü astrolog ve son 2 yıldır da ünlü magazin yorumcusu oldu kendisi. Ya Bilal Ama abi yapma bunu. 20 yıldır, 25 yıldır da astrolojide bir numara kendisi. Teşekkür Peki ederim arkadaşlar, efendim. Sağ olun. Ha. Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı, bu ikisi de çok iyi oyuncu. İkisi de başrol oyuncusu dizilerde yıllardır. 2001 yılında tanıştılar. 2005 yılında evlendiler ve dün evliliklerinin 21. yıl dönümünü kutladılar. Ünlüler dünyasında böyle 21. evlilik yıl dönümü kutlayan, huzurla, mutlulukla, sağlıkla bir arada, çocukları da var 13 yaşında. Evliliklerini, ilişkilerini yürüten çok nadir insan gördüğümüz için bunu konuşalım diye aldım buraya. Nasıl tanıştılar? Şöyle söyleyeyim. Önce son zamanlarda çok dizilerde göremiyorsunuz. Nerelerde oynadıklarını hatırlatayım. Sedef Avcı, Kıvanç Tatlıtuğ'la Menekşe ile Halil dizisinde başrolde oynadı. 2 sezon, 2007-2008. Yaprak Dökümü'nde evlenmişlerdi o zaman. 2005'te evlendiler. 2006 ile 2010 arası ikisi, bu karı koca, kardeşi oynadılar Yaprak Dökümü'nde. Ezel'de yine başroldeydi Sedef Avcı. Romantik komedi sinema filminde başroldeydi. Payitaht Abdülhamit dizisinde başroldeydi. 2022-2023'te Çöp Adam'da oynadı. Kıvanç Kasabalı'da Yaprak Dökümü'nde, Küçük Kadınlar'da, Samanyolu'da, Merhamet, Bodrum Masalı, Yasak Elma'da, şimdi de Şehirden Uzakta isimli TRT'de 4 yıldır bir belgesel çekiyor, sunuyor. Kıvanç Kasabalı, Sedef Avcı çifti aynı zamanda Kıvanç Tatlıtuğ ile eşinin en yakın arkadaşı. Birlikte yemeklere çıkıyorlar, birlikte tekneyle geziyorlar, balık avına çıkıyorlar filan. Şimdi bunu niye önemseyerek anlatıyorum böyle? Ünlüler dünyasında böyle sağlam evliliklere çok alışık değiliz. Işıkların hiç sönmediği, dedikodunun eksik olmadığı ünlüler dünyası ve ilişkilerin sürekli sınandığı bir arena. Böyle bir ortamda 21 yıl boyunca sevgiyi, saygıyı ve güveni koruyabilmek çok önemli, çok değerli. O yüzden konuşuyoruz bunu. Nasıl değerlendiriyorsun İpekciğim? Yani tabii ki evlilikler eskisi gibi değil Bilal abi. Yani artık şimdi küçücük bir noktada dahi insanlar evliliklerini
bırakıyor, ne bileyim ayrılıyorlar, boşanıyorlar. Yani artık bu evlenmek kadar da boşanmak da doğal. Ama e, ben gurur duyuyorum. Hele ki böyle sadakatli eşlerle ilerleyen evliliklerde ben eşlerden hangisi olursa olsun gurur duyuyorum gerçekten. Çünkü evliliğin ana temeli güven ve sadakatten oluşur. Demek ki bu nitelikler var ki evlilikleri devam ediyor ve sağlıklı bir ilişkileri var. O yüzden bu konuyla ilgili olarak Allah mutluluklarını daim etsin demekten başka bir sözüm olmuyor Bilal abiciğim. Evet, güzel, çok güzel yorumladın. Sedef Avcı'ya soruyorlar bir röportajda. Evlilik konusundaki Ha, nasıl diyorlar, hani böyle sağlam bir evliliğiniz var. Evlilikleri ayakta tutan şey bence diyor samimiyet diyor. Biz buna sahibiz diyor. Bizim evliliğimiz samimiyetle ilerliyor diyor. Gizli saklı yok bizde diyor. Her şeyin açık olması önemli diyor. Herkes istediğini yapabiliyor. Bir sınırlama, kısıtlama yok. Güven temeline oturuyor bizim ilişkimiz. Dostluğumuz da çok kuvvetli diyor. Kıvanç'la diyor. öyle olmalı Bizi zaten. örnek çift olarak görüyorlarsa bu hoş bir şey, ama bu bize ekstra bir sorumluluk yüklemiyor diyor. Benim tek sorumluluğum eşime ve çocuğuma karşı. Oğlumuz can yokken flört eder gibiydik. Kafamıza ne eserse onu yapıyorduk. Çocuk bizi tam bir aile yaptı. Gerçekten de öyle oluyor, biliyorsun değil mi? Evet, tabii ki Biz de öyleydik. evlendikten sonra çocuk olduğu zaman farklı bir duruma geçiyorsun. O zaman tabii ki o formattan çıkıyorsun. Yani o sevgi, aşk enerjisinden çıkıp başka bir boyuta geçiyorsun. O yüzden de bakıyorum mesela bazı insanlar evlilikte mutlu olamıyorlar ya da evliliklerini daim ettiremiyorlar. Bunun sebebi de aşka ehemmiyet verip evlilik müessesesinin ne kadar kutsal yahut da çocuğun ne kadar o aileye getirdiği enerjiden bir haber oldukları için olmuyor. Bu çok önemli bir şey. Bence evlilik aslında Bilal abi biliyor musun? Kızıyorlar bana çoğu insanlar. Tabii ki bu sözüm meclisten dışarı, bu sözüm çocuğu olmayanların dışında bu sözlerim. Ama çocuk aslında varsa aile olduğunu hissettiriyor evlilik. Çok güzel. Çok güzel söylüyorsun. Kıvanç Tabii bir Kasabalı'ya şey söyleyeceğim, soruyorlar. özür diliyorum. Bu sadece bizler için değil, köpeği olanlar için de geçerli. Kedileri, köpekleri. Onlarla da aileyi yapan var. İlla doğurmakla anne olunmuyor çünkü. Karı koca yıllarca çocukları yok ama köpekleri var, kedileri var. Evlat yerine koyuyor onları. Anlatabiliyor muyum? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Katılıyorum. Katılıyorum. Kedisi köpeği olan da katılır. Evet, evet. Bizimki tam bir aşk. Kıvanç Kasabalı, bizimki tam bir aşk evliliği. Taşlar yerine oturdukça ne kadar doğru bir evlilik yaptığımızı daha net anlıyorum. Şanslı çiftlerdeniz. Allah bozmasın. Her akşam şükrediyorum. Böyle bir düzen, böyle bir evlat ve böyle bir aile için onlar bana her şeyi unutturabiliyor diyor. Eşi ve Harika, çocuğu için harika. Kıvanç Kasabalı. Ne Evet, kadar bakın bir şey evet. söyleyeceğim Bilal abi. Ne kadar güzel evliliği ifade etmiş. Aslında evliliği bozuk olanlara da bu ibret. Anlatabiliyor muyum? Yani bunları görsünler. Güzel evlilikler de var be. Çok güzel evlilikler de var. Yani diyorlar ya bu bir kumardır. Tabii kumar. Yani evlilikte mesela gizlilik olmamalı. Sadakat olmalı. Güven duygusu olmalı. Sevgi olmalı. Arkadaş olursun. Zaman gelir anne baba gibi olursun. Zaman gelir sevgili gibi olursun. Zaman gelir karı koca gibi olursun. Ama şimdiki evliliklere bakıyorum. Ay o kadar çok boşanmalar var ki arkadaşlarım avukat. Aman diyorlar bir boşanma davaları var aklında hayalin durur. Yani inanamazsın. Hele Ya, İstanbul'da felaket. helal olsun be dedin demin. Ne güzel söyledin. Gün doğanda akşam oluyor, gün doğanda akşam oluyor. Rusçamız yok anlamıyoruz. Bir ev. Elif Hanımcığım Gün merhaba. doğanda Harika akşam. harika. Göster Bilal abicim çok güzel. Göster çok güzel bayıldım. Ah canım benim. Harika ya manzara bayıldım. Çok teşekkür ediyorum. I love you so much. Banucuğum çok teşekkürler sağ olun. Buradan Defne'ye de selam gönderiyorum kızıma. Beni izliyormuş. Defne'nin tarzı değildir böyle YouTube'lara falan girmez ama nasıl oldu da geldin Defne beni Öyle mi? izliyor. Çünkü magazin onların o yaş Defne, grubunun tarzı değil. Bilmezler ama merak etme şimdiki 15 yaş grubu da biliyor bunu. Defne selamlar canım, selamlar.
Manzara süper Peki. yazmış bir de. Manzara süper. Evet, teşekkür ederim. Dostlar, magazin sadece lay lay lom değildir. Eller havaya değildir. Magazinde böyle kaliteli konular konuşmak, örnek olacak aileleri anlatmak, ünlüleri Ya da anlatmak da topluma ders çok verecek. önemli. Ben meslek hayatımda hep bunu gözettim. Hep topluma faydalı olabilecek şeyleri de konuşmak ilkelerimden biri. Peki, ve İpek Hanım da öyle zaten, biliyorsunuz. Kendisi dedikoduyu hiç sevmez, aramıza kalsın, ama bana bugün bir şeyler anlattı. Yayınlayamam. Ama dedikoduyu da sevmez fazla. Severim, çok severim. Özellikle Boğa burcuyum. Sevmez sever olur muyum? misin? Severim, bayılırım. Ben dedikodusuz Ya yaşayamam. Yaşayamam dedikodusuz. Mümkün değil. Yoksa neden? Bak ya hemen bugün Elif Yaylacı ne yazmış? Ama biz o ne konuları yazmış? işlemiyoruz. Neden biliyor musunuz? Genelde Bilal abinin konuları topluma örnek alan, toplumdan bizlerin, halkın bir şeyler çıkarabileceği, ders alabileceği konuları vurgular Bilal abi. Bilal abi dedikodu olsun diye bir konuyu anlatmaz. Ben onu çok çözdüm. Bak mesela ben anlatırım. Ben normalde kendi yayınlarımda da anlatırım. Bilal abi öyle değil. Şimdi birinin evliliğini örnek verirken evliliğin ne kadar kutsal ve güzel bir şey olduğunu anlatır. Ya da evlilikte hata yapan, kusur işleyen bir bireyin eşinden özür dilediğini anlatırken evliliğin ve özür dilemenin ne kadar büyük bir erdemlik olduğunu anlatır. Yani Bilal abi hep böyle bir oradan bize bir notlar verir aslında. Bu bir magazin de değil. Birazcık bunun adını da değiştir ya. Astro magazin değil de Psiko magazin yap sen. Vallahi Peki. billahi. E, Bakarım Caner'im. Bu Ha, arada arkadaşlar, şarkıcı Tantaşçı'nın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı. aman Bunu da söyleyelim. aman. Bunu da söyleyelim. Evet. E, Şarkıcılar, oyuncular, ünlüler peş peşe uyuşturucu testine tabi tutuluyorlar, biliyorsunuz. Tantaşçı'nın bu testleri adli tıpa götürüldüğünü haber yapmıştık, konuşmuştuk. Sonucunu da söylemiş olalım. Peki, şimdi e, Mert Ramazan Demir'in oynadığı Delikanlı dizisi sadece 7 bölüm yayınlanabildi, biliyorsunuz. Kötü bir senaryoydu, kötü bir kastı. O yüzden tutunamadı, sevilemedi ve Mert Beğeni. Ramazan Demir'e rağmen 7 bölümde yayından kaldırılmıştı, ama hiç olmayan, benzeri olmayan bir şey yaşanıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 13 bölüm olmayan diziler yurt dışında satın alınmıyor. Televizyonlar prensip 13 bölüm olacak ki arkasını gösterebilsinler seyircilerini, arka arkaya insanlar izlesin, öbür haftayı beklesin. 7 bölüm olduğu halde birçok ülke satın aldı Delikanlı'yı Mert Ramazan Demir'den dolayı, ona olan büyük sevgiden dolayı. En son Özbekistan, Rusya, Ürdün, Gürcistan ve biraz önce not aldım Kazakistan da satın aldı Delikanlı dizisini. Böyle de güzel bir başarısı var. Bizim sevdiğimiz oğlanın, beğendiğimiz oğlanın. Sen de beğeniyorsun değil mi Mert'i? Yakışıklı Ne bulduğunu biliyorum açıdan da yani? Benim çocuğum yaşında nasıl oyuncu beğeneceğim? olarak. Oyuncu Ha, oyuncu olarak. olarak, tip olarak dersen çok yakışıklı. Gerçekten yani yakışıklı. Ama bizim kız da çok güzel. Afra. Değil mi? Afra'yı söylüyorsun. Evet Afra evet. ile ilgili arkadaşlar bir şey okumak istiyorum. Mert Onur Güven Tatlıtuğ. Atam'ın Şeker çocuk. OGM Pictures'ın sahibi Onur Güven Atam'ın Yalı Çapkını'nı çeken yapımcı. Ondan sonra Afra'nın dizisini çeken yapımcı. Şöyle söylüyor Afra ile ilgili bir röportajında. Afra her projeye özel bir enerji katıyor. Onun sahip olduğu öğretilemez. Bu doğuştan gelen bir kıvılcım. Afram'ın yeteneğini doğuştan gelen bir kıvılcım olarak söylüyor ve öğretilemez diyor. Benzer şeyleri Brezilya'daki e, konservatuvar öğretmeni, derse giren öğretmen de, sinema televizyon dersine giren öğretmen, oyunculuk dersine giren öğretmen de öğrencilerine söylemişti. Brezilyalı öğrencilerini hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Beni devamlı takip edenler hatırlarlar. Geçen sene bu zamanlar o öğretmenin yaptığı uzun konuşmayı anlatmıştım. Öğrencilerine yaptığı uzun konuşmayı. Afra Saraçoğlu'nu
nasıl anlattığını, Afra Saraçoğlu'nun Öğretmen dizisindeki performansını, o kömürlükteki ağlama sahnesindeki performansını öğrencilerine ders olarak işlemişti. Oyunculuğun ne kadar sahici olduğunu anlatmıştı. Peki, bir şey daha okuyacağım. Sonra sana bir soru soracağım. Dün Onur'a sorduğum soruyu sana soracağım. Bir saniye. Pardon. Afram, Kerem ve Hande gibi uzun süre hatırlanacak. Afram. Kerem ve Hande. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in beraberliği de büyük bir aşk olarak yansımıştı ve yurt dışında da çok beğeniliyordu bu ikili. Afram da onlar gibi uzun süre hatırlanacak. Ayrı ayrı oyunculuk yapmaları için çok daha fazla zamana ihtiyaçları var. Aslında bir daha asla birlikte oynamayacaklar gibi görünüyor. Afram gibi hatırlandıkları sürece durum böyle kalacak. Afra ve Mert'in birliktelik performanslarını beğeniyordum ama ayrı olduklarında onları izlemek cazip değil diyor. Ayrı ayrı izlemek cazip değil. Ayrı projelerde. Yalı Çapkın'dan önce Afra'yı tek başına izliyordum başka dizilerde. Şimdi artık Yalı Çapkın'dan sonra onları tek başlarına kabul edemiyorum. Nedenini bilmiyorum ama içim kaldırmıyor. Ayrı ayrı izlemek ilgimi çekmiyor. Bu başka yorumlarda da bunu okudum, biliyor musun? Yani birçok insan maalesef böyle düşünüyor ya. Onlar ayrıldıktan sonra, onları Yalı Çapkın'dan sonra, o dizide o muhteşem birliktelikten sonra, oyun olarak birliktelik muhteşem. Ondan sonra insanlar ayrı ayrı projelerde, hele ben Abi dizisinde Afra'yı hakikaten bana, yani zorla izliyor gibiydim ya. Vallahi bak. Bambaşka bir rol içinde, bambaşka bir oyuncu Abi grubu aradan 8 arkadaşları ay içinde. geçtikten sonra söylediniz bunu. O dizi başlarken dedim ki ben bir seyredeyim bakayım. Hiç dizi sevmem, nefret ederim dizi seyretmekten. Öyle çok özel tarih kokan dizileri severim. Ama şöyle söyleyeyim size. O zaman zaten tutulmayacağı baştan belliydi. Buradan o millet poposunu yırttı. Yok efendim işte şöyle böyle göreceksiniz tutacak öyle bir. Tutmayacak kardeşim dedim ya. Tutmayacak. Tutmadı zaten. Kimse de hatırlamadı. Bir Yalı Çapkını olamaz yani. Evet. Tutmadı, Dedin tutmaz. bununla övünme. Dedin bununla övünme Övünme ama. meselesi değil Evet. Bilal abi. Bazı şeylerde de hani mesleki konumum, gerçekten enerjilerime inan. İnan. Eğer sana diyorsam bu dizi tutmayacak. Bu ilişkide bir şey kokuyor. Kötü kokular alıyorum. Bunlar ayrılacaklar. Bunların şöyle olacak, böyle olacak. Yorum yapıyorsam beni çok gökyüzü ya da birazcık da gönül gözüm hiç yanıltmadı bugüne kadar. Emin ol yanıltmadı. Doğru. Şahit Abi oldum, çok dizisi şahit oldum. tutulmadı ne oldu? Pat yayından kaldırdılar. Tutmadı yani. Evet, yayından kaldırılacağını söylemedin ama tutmaz dedin. Yayından kaldırılması O da demektir seni zaten o hakikaten, Bilal abiciğim. O demektir. evet, doğruladı Tutulmayan yani. Seni, yayında tutarlar mı? Yayında yani tutulmamasını söylediysem kaldırıldı işte yayından. Bu kadar basit. yani sezonu bitirtebilirlerdi yani. Delikanlı için diyorsun. Yani şimdi şurada başka bir şey daha okuyacağım. Bir dakika. Buyurun. Bir şey daha okuyacağım. Yine Afra ile ilgili yazıyorlar ya. Ya bazı insanlar bir cevheri ancak kaybettikten sonra bir cevherin değerini anlar. Yabancı bu arkadaşlar. Cümle düşüklüklerini mazur karşılayın. Türkçe'ye çevirip Söyledim Meral abla. bazı insanlar bir cevheri ancak kaybettikten sonra değerini anlar. Ama artık çok geçtir. Bizim için Afra sadece bir oyuncu değil, saygıyı, huzuru ve samimi bir sevgiyi hak eden güçlü bir kadındır. Hiçbir başarı, şöhret ya da gurur bir zamanlar tüm kalbiyle yanında olan bir insanın kalbini kırmaya değmez. Bugün Afra için ne geçmişe dönmesini diliyoruz ne de kimseye bir şey kanıtlamasını. Tek dileğimiz Yalı Çapkını'nın ilk günlerinde gözlerinde gördüğümüz o ışığın ve içten gülümsemesinin yeniden geri gelmesi, hayat bulmasıdır. Evet, bakayım bir dakika. Mutluluk bütün kırgınlıklara verilebilecek en güzel cevaptır. Biz Afra'nın en güzel günlerinin henüz gelmediğine değil, tam tersine hala onu beklediğine inanıyoruz.
Afra'nın güzel günleri Afra'yı bekliyor. Öyle diyor. Sen de öyle mi Ama bakın inanıyorsun? diyorlar ki Leyla ablanın fikrine katılıyorum. Delikanlı diyor bitmemeliydi. Çok güzeldi. Ben sevmiştim. Yazık oldu onca emeklere diyor. Gerçekten ben de beğenmiştim aslında Delikanlı'yı. Ve inanın beğenmiştim ama o Abi dizisinden hiç haz almadım. Hiç etkilenmedim. Hiç beni etkilemedi. Ama ben de sevmiştim Delikanlı'yı. Ama tabii biz onları başka şeyle tanıdığımız için hep aynı performans, aynı enerji, aynı duygu, aynı heyecanı arıyoruz. Aslında öyle bir heyecan yok diğer dizilerde. Çünkü o en büyük heyecanı Yalı Çapkını'nda yaşadı halk. Artık bundan sonra olmazdı yani, anladınız mı? Bir de böyle ben senaryoyu da beğenmedim o dizide. Yani senaryo da saçma salak bir şeydi, ben beğenmedim. Hangi dizide? Abide, Delikanlı. Abide. Delikanlı Abide. değil, Abide. Ben o abiye Abide. taktım ya. Ayın 13'ündeydi. Ekim miydi, Kasım mıydı? Salı gününe denk geliyordu. O gün retro vardı, bir Merkür retrosu. Söyledim, dedim ki zaten başladıkları gün gün değil. Şimdi bazen çoğu zaman insanlar beni arıyorlar, diyor İpek Hanım ya estetik ameliyat olacağız. Bu tarihte olalım mı? Aman aman aman, dolunay var, olma. Şimdi retro var, bekle. 26 Ağustos bekle. Ağustos sonrası olabilirsin diyorum. Yani her şeyi soruyorlar böyle. Keşke dizinin sahipleri beni tanısaydı da, yönetmenleri, yapımcıları. Onlara da söyleseydim tutmayacağını. Yani Hanımefendi boğa burcu maalesef. dedikodu severim demişti. Öyleyse boğa burcu olan benden şüphe duyuyorsa başladım. Nuray Hanım, evet, yükselenim de benim farklı bir burç. O yüzden dolayı severim. Konuşmayı severim ben. Tabii ki magazinsel konuları severim. Ama dedikodu derken en önüne gelenle dedikodu yapılmaz. Anlatabiliyor muyum? Peki çok teşekkür ediyorum İpekçim. Ay bitti mi yayın? Aman Allah'ım. Bitti. Bir saatten Çok fazla konuştuk konuştuk. Afra'ya. Bana da Bizi izleyenlere yazmışlardı. de, evet, bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine birlikte olacağız İpek Hanım'la. Tabii İpek ki, yarın tabii ki. müsaitsin değil mi? Müsaitim Bilal Yarın abicim de. yine birlikte Bu olacağız. Afra ile ilgili artık insanlar bana soruyorlar. İpek Hanım diyorlar. Yani bu gerçekten Poyraz'la birlikte göreceksiniz, evlenecekler. Bugün 10 tane kişi mesaj atmış bana. Hiç yorum yazmadım. Bunu Kendileri buradan yarın konuşalım. izliyorlardı. Yarın. Yarın bu konuyu Tamam. hatırlat. Yarın Yarın bu konuyu anlatacağım. konuşalım. Neler anlatmışlar. Yarın saat yayın 7'de değil bu arada arkadaşlar. Saat yayınımız 6'da Yarın olacak. Ben zaten hikayemde paylaşacağım. 18'de. Dediğim gibi 18'de. buradan da az önceki hanımefendi bana Instagram adresinden yazabilir. Elimden geleni yapacağım. Anladınız mı? Tamam. Ay Tamam. Nuray Hanımcığım, Dostlar sağ olun. çok teşekkürler. Çok teşekkürler dostlar. Ee, biz Yaradanımıza güvenip o. Peki. Dostlar izlediğiniz için sevgiler sunuyoruz hepinize. İpek'cim Ben de görüşürüz. hepinizi çok seviyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Bay bay. İyi akşamlar. Hoşçakalın.